Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi değerli doktorumuz, dermatoloji uzmanı Doktor Egi Losol'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Hocam hızlıca sorulara geçiyorum. Evet. Merak edilen çok şey Aynen var. öyle. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Saç ekimi nedir? Saç ekimi nedir diye girmeden önce saç nedir dememiz lazım. Çünkü neden? Bu bir apayrı bir organ gibi bir şey bu. Yani bizim saç ekim aslında hop aldım, oradan aldım, oraya aktardım olayı değil. Biz aslında tam bir organ nakli yapıyoruz orada. Şimdi saçın kendine ait bir özel yapısı var, kendine ait bir ortamı var, matrix dediğimiz kendi ortamı var. Dolayısıyla biz ona uygun davranmadığımız her durumda ne yapar? Saç ekimi ne kadar iyi yapsak bile kayıp yaşıyoruz. Şimdi saç kendisi ne yapıyor? Anne karnındayken işte 8-12. haftada ortaya çıkmaya başlıyor. İlk saç kökü. Sonra oradan işte giderek çoğalıyor. İşte biz doğumda işte kimimiz saçlı doğuyor, kimimiz kel doğuyor falan. Onlar çok fark etmiyor. Ama biz doğumdan sonra 2 yaş civarında bizde en fazla saç folikülüne biz sahibiz. Ondan sonra sadece saç sayısal olarak çoğalma, sadece matris olarak, kalınlık olarak, renk olarak artmaya başlıyor. Şimdi kadınlarda, erkeklerde hepsinde ne? Saç ekimi yapabiliyor muyuz? Tabii ki yapabiliyoruz. Ama kadınlarda daha çok androgenetik alopesi dediğimiz durumlarda, yani genetik yapıda ya da eksiklik tipi dökülmelerde biz daha çok saç ekimi yapıyoruz. Şimdi saç ekimi yaparken neye biz dikkat ediyoruz? Biz evet bir tane organ aldık, koyduk. Şimdi benim ensemde ne var? Aşağı yukarı işte her santimetre karede 200-230 tane tel var. Ama bizim önümüzde o kadar saç telimiz yok. Yani 70, 90, 100, 120. Hadi fırça gibi saçı olan adam ne? 120 tele sahip. Şimdi bunlar zaman içinde ne yapıyor? Seyreliyor. Erkekler için konuşuyorum şu anda. Bütün dünyada yani 10 kişide 7'si kel. Dolayısıyla biz oradan aldığımız o 230'dan birini kademeli olarak seyretip aldığımız o kökü alıyoruz ve gerektiği yere nakil işlemi yapıyoruz. Bunu da biz saç ekimi diyoruz. Yani kısaca ne kel adamı alıp saçlı yapıyoruz yani öyle bir şey güzel. var. Peki saç ekimi kimlere yapılır? Herkese uygulanabiliyor mu? Şimdi şöyle saç ekimi herkesle uygulanabilir mi? Yani çoğu kişiye şu anda bugünkü teknolojiler saç ekimi aslında nihai, son ve kesin bir yöntem gibi görünüyor. Belki ileride işte robotik cerrahiye geçecek, belki başka bir şey yapacaklar. Şimdi ileride onu biz şu anda bilemeyiz ama en iyi kesin kalıcı tek yöntem o olduğu için biz aşağı yukarı özel bir hastalığı olmayan kişilerde, herhangi bir bağ doku hastalığı olmayan insanlarda, epilepsi öyküsü olmayan kişilerde gibi ya da herhangi bir kan hastalığı olmayan kişilerde ne yapıyoruz biz? 20 yaşından sonra seyreklik, kellik sorunu yaşayan herkeste biz saç ekimini yapabiliyoruz yani. Kadınlar da buna dahil yani. Hangi bölgelere uyguluyorsunuz hocam? Şimdi saç ekimini şöyle birçok bölgeye uygulayabiliyoruz. Şimdi saç ekimini biliyorsunuz ilk ne zaman yapıldı? Aşağı yukarı 1930'lu yıllarda. Şimdi bunlarda belki duymuşsunuzdur öyle anlatacağım. Japonlar bu konuda zaten kafayı sıyırmışlar. O dönemde işte Hiroşima oldu, şu oldu işte dünya savaşları falan o civarında birçok kişide saç problemi çıktı onlarda. İşte bazı kişiler doğuştan saçsız falan doğdular. Onlar ilk kirpik ekimiyle başladılar bu işe. Sonra kaşe ektiler, sonra saça döndüler ve çok komik bir şey anlatacağım. İlk pubik kıl denemesi de bile onlarda oldu. Ama şöyle saç kadar, kadar, sakal kadar tutmuyor. Yani o bölgede mesela ben saça ne yapıyorum? İşte abi sana ektim %90 tutacak diyorum. Ama ben genital bölgede vücut gibi o tarz yerlerde yaptığım zaman %75-82 civarında öyle bir oran verebiliyorum. Ama o yerde de biz onu ne yapıyoruz? Donörden düzgün bir şekilde aldığımızda biz bunu yapabiliyoruz yani. Dolayısıyla kaş yapabiliyoruz, sakal yapabiliyoruz, bıyık yapabiliyoruz ve şöyle bir şey anlatacağım. Bizim biraz konu dağılıyor farkındayım. Özellikle herkes şöyle yapıyor. Abi 6 ay sonra mezun oluyorum. Saçlı girmem lazım. Ama işte 6 ay içinde bu saç çıkmıyor. Bu yüzden biz onu çok iyi bir şekilde kişiye özel planlanma, kişiye özel uygulanması gereken önemli bir iş. Dolayısıyla bunu önceden bilip, tartıp, yapıp zamanı ona göre ayarlayıp bize gelmesi lazım yani bu aslında. Tam da o soruyu soracaktım Evet. aslında. Saç ekiminden sonra saçlar ne zaman çıkar? Peki 6 ay kadar çıkmadığını öğrendik. Evet çıkmadı yani şu anda. Peki ne kadar bir süre gerekiyor istediği görünüme kavuşmak için? Öyle yapalım şöyle sorumuzu. Bir şey işte, aynen öyle. Şimdi biz saçı ektik abi, saçın güzel oldu dedik. Sonra ne yapıyor? Bu saçlarda 20. günden sonra bir saç dökümü oluyor. Herkes panik havasına geliyor. O kadar saç ektirdim, saçın döküldü, bitti diyor. Ama işte buna panik yapmaya gerek yok. Çünkü bu bir olması gereken doğal bir süreç. Şimdi şöyle anlatayım. Biz size saçı ektik, boş bir tarla düşün. Boş bir tarlayı ben ne yaptım? Gittim fide koydum. Şimdi fidenin tutması için önce onun üstündeki saça ihtiyaç var mı? Yani daha doğrusu yaprağa ihtiyaç var mı? Yok. Önce kök entegre olacak, dokuya uyum sağlayacak, kök oraya toprağa entegre olacak. Ondan sonra üstünden 3. 4. aydan sonra
genellikle hani %60-70'inde böyle olduğu için 3. 4. ay diyor. Bazen de erken bazen de geç olabiliyor. Çok önemli değil. Ama 3. 4. aydan sonra kalıcı olarak sizin saçınız olmak üzere çıkar. Şimdi kişi diyor tamam işte saç ektirdim 20. günde döküldü, kel gezeceğim. Ne zaman ben bunu bir yıl sonra nasıl bir saça kavuşacağım diye soruyor. O zaman ne zaman nasıl baz alacaksınız biliyor musunuz? Saçı ektirdiniz, ekim yapıldıktan sonra 10. günkü kabuk döktükten sonra gördüğünüz o saç ne biliyor musunuz? Bir yıl sonraki sizin sahip olacağınız saçın demo görüntüsü. Eğer 10. günde gördüğünüz saç evet güzelse, evet bir yıl sonra kavuşacağınız saç aşağı yukarı odur. Çünkü bir saçı ektik, ilk 3 gün içinde greft kaybı, yani kaybı oranı çok yüksek. Sonra gün geçişi azalıyor. 1. ayın sonunda greft kaybımız artık çok olağanüstü bir olay olmadıktan sonra biz bunu görmüyoruz. Dolayısıyla ilk 10 günü güzel bir şekilde atlattıysanız, bizim ekim alanını güzel bir şekilde koruyabildiyseniz ne oluyor? 10. günde gördüğünüz evet bir yıl sonra abi sendeki olacak saç budur diyebiliyoruz yani. Süper. Hocam peki ekim yaptık, çıktık klinikten. Nelere dikkat etmek gerekiyor ekim sonrası? Şimdi ekimden sonra biz bunu 3 ayrı evreye bölmemiz lazım. İlk 3 gün istirahat evresi. İşte 3. günden 2 haftalık bir süreç. Burada aktif yaşantınızın çok hızlı bir şekilde devam ettiğiniz bir dönem ve ondan sonraki daha nispeten rahat olduğunuz 1 yıl kadar süreç. Şimdi en sıkıntılı geçen süreç de 1 yıl kadarki süreç. Abi ektiriyor, emek veriyor, saç yok, 6. aya yok neredeyse. Sonra 1 yıla kadar yavaş yavaş özellikle %80-90 hastada 9-12 ayda bu tamamlanıyor. Ve çok nadiren bazen doğumsal, yapısal olarak saç deri tırnağı yavaş uzayan kişiler. O zaman 12. 18. aya kadar biz bunu saçın son çıkışını beklemek zorunda kaldığımız hastalar var. Şimdi ilk 3 günde ne yaptık? Biz saçı ektik bugün abi seninkini aldım ektim. Ektikten sonra bir gün sonra ben bu saçı tekrar kontrol ediyorum. Eğer ekildikten sonra bir gün sonra problem varsa nedir bu? Ekimci hastasıdır. Ya biz orada saçı alırken öldürmüş olabiliriz. Ya da biz saçı oradan alıp bekletirken solüsyonda saç kurumuş olabilir. Ya da biz bunu yani ekimi yaparken saçı orada kırmış olabiliriz. O zaman ne yapar? Ya da en kötü ihtimal dolaşım bozuldu. Nekroz olmuş olabilir. O zaman biz mutlaka ne yapıyoruz? Önce ekim günümüzü yaptık. Ekimden sonra bir gün sonra biz onu kontrolünü yaptık ve o gün içinde bir problemimiz yoksa bandajınızı alıyoruz, bütün pansumanınızı yapıyoruz. Gayet uygun bir şekilde evinize yolcu edebiliyoruz. 3. gün genellikle 3 ve 5 gün arasında ilk biz yıkama işlemimizi yapıyoruz. O zaman kliniğinize tabii ki hastalarınızı çağırıyoruz ve ne yapıyoruz? İlk yıkama işlemi böyle yapacaksınız. Yani yapılması gereken bütün işlemleri biz bu hastalara yönlendiriyoruz. Tabii ki ilk 2-3 gün sonuçta bu bir cerrahi işlem. Yani basit gibi görünüyor ama ciddi bir el becerisi gereken bir cerrahi işlem. Şimdi dolayısıyla biz ne yapıyoruz? 3 günden sonra ilk yıkama işlemimizi yaptık ya. Yıkama işlemimizi yaptıktan sonra hastayı anlatıyoruz. Şu kadar gün boyunca şunu yapın diye anlatıyoruz. Bu süre içinde özellikle travmadan uzak durmanız lazım. Kaşımak, kazımak, tıraşlamak yok saçları. Özellikle basınç darbesi ve sürtünme gibi darbe kesinlikle gelmemesi lazım. Ve yağmur suyundan kesin korumanız lazım. Yağmur, havuz, deniz suyu 1 aya kadar korumanız lazım. Ve özellikle bizim hastalar spor ne zaman yaparım diye sorarlar. Sporu biz ilk 3. günden sonra hafif egzersiz şeklinde yapabiliyorsunuz. Yürüyüşünüzü zaten 1. günden sonra yapabiliyorsunuz. Ama ağır spora biz özellikle 1. aydan sonra söylüyoruz. Çünkü biz ağır kaldırırken ne yapıyor? Kafa içi basıncı artıyor. Biz bu saçları alırken ne yaptık? Biz o alana belli bir miktarda sıvı yükledik. Niye sıvı yüklüyoruz? Şimdi kafatasıyla kafa derisi arasında bir potansiyel bir boşluğumuz var. İçinde bir sürü sinir var, damar var, bir sürü kablo var kabacısı öyle düşünün. Şimdi biz oraya potansiyel bir boşluğa sıvı yüklüyoruz ki sen eğik duran saçı sıvı yükledikçe dikleniyor. O zaman biz köke zarar vermeden güzel bir şekilde hiçbir şekilde dokunmadan alttaki kablolara da zarar vermeden almış olabiliyoruz. Ve bizim verdiğimiz o sıvı ne? İlk 3 gün içinde %89-90 oranında ne yapıyor? Çözülüyor. Bu yüzden ödemle karşılaşabiliyoruz. Ödem işi yapmak için yer çekimi etkisiyle ödemden kurtulmak için yatar pozisyonda kalmanız lazım ilk 3 gün boyunca. İlerleyen zamanda istediğiniz her şeyi gayet rahatlıkla yapabiliyoruz. Bir de bazen de biliyorsunuz zaten lokal anestezi bazı istediğiniz hastalar ya da bazen genel anestezi altında da yaptığımız hastalar oluyor. Ona göre eğer genel anestezi aldıysak biz 2. 3. günden sonra bol kahve için diyoruz. Hastanın en çok sevindiği şey şu. Ama alkol yok, kahve içiyoruz. Çünkü kahve ne yapıyor? Anesteziyi daha kolay yapmamızı sağlıyor. Dolayısıyla kahve içebiliyor. Ama kararında her şeyi güzel bir şekilde dinleme pozisyonda yaptıktan sonra gayet rahatlıkla bir şekilde bunu atlatabiliyoruz. Genel anestezi çok kullanmıyorsunuz değil mi? Genel anestezi çok fazla kullanma taraftarı değiliz. Çünkü bizim kullandığımız ilaçta ne? Adrenalin kullanıyoruz biliyorsunuz. Adrenalin ne yapıyor? Damarı büzüyor. Sonra ne yapıyor? Tansiyon düşüyor, başka ekstra şeyler de olabiliyor. Yani mümkün olduğunca genel anesteziden uzak kalmak istiyorum. Burada önemli bir şey anlatacağım. Şimdi görüyorsunuz adam çıkıyor 9.000 tane greft ektim diyor. Abi bakıyorsun adam kafası hale kabak. 9.000 greft nerede? Şimdi bakıyorsun
bu çoğu yerde yapılan bir hile, yani bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Şimdi bizim normalde ensedeki kökümüz bazen tekli olabilir, çiftli olabilir, üçlü olabiliyor. Çoğu yerde nasıl bir hile yapıyor biliyor musunuz? Enseden alıyor kökü, üçlü ya, bölüyor, 3 tane kök sayıyor. Ama bu şimdi greft. Şimdi sen fide düşün. Kökü tek, üçünde 3 yaprak var. Ben onu 3 fide diye sayıyor muyum? Saymıyorum. Tek yaprak diye, yani tek fide diye sayıyorum. O zaman bu tarz hileler çok olduğu için adam alıyor, ne yapıyor? 9000 grefti bakıyorsun, 3000 bile görünmüyor. Ya da bazen kanal açma hatası. Hani bunu biraz atladım, şu anda ekliyorum. Şimdi adama bakıyorsun 5000 tane kök aldın. Adam şöyle koyuyor. Abi gene çim adamsın. O zaman ben aldığım zaman ne yapmam lazım? O kökü alacağım, şöyle koyarsam ne yaparım? Az işle çok iş yapmış oluyorum. Çok alanı kapatmış olacağım. Bir de örnek veriyorum başka bir şey. Mesela bizim herkesin saçın çıkış yönü farklıdır. Mesela benim saçım sağa doğru yatıyor, sizin saçınız arka doğru yatıyor. Ben şimdi alıyorum arka gelen şöyle saçı gittim, böyle diktim. Kusura bakma abi bir tane dikilek saçın oldu. O yatmıyor. Bu yüzden biz kanal açarken de ya saçın yönüne göre, grefte alırken de saçın yönüne göre, biz şurada ekeceksek yan yatar, yani 45 derece açısını ona göre ayarlayarak yapmak zorundayız. Yani dolayısıyla her isteyen, her eğitimini alan, her bilen saç ekimi yapamıyor. Yani biliyorsunuz hat sanatı gibi bir şey. Eğitimli bilen herkes hat çizebiliyor mu? Çizemiyor. O zaman bu bir el becerisi gerektiren bir işlem. Dolayısıyla olması gerektiği yerde, olması gerektiği zamanda, olması gerektiği sayıda, olması gerektiği şekilde yapılması gerekiyor ve hastane ortamında. Bir de biliyorsunuz hani herkesin kafa karıştırdığı durum var. Hangisi en iyi yöntem? Hani işte füme mi, fut mu, işte diye çay mı? Biliyorsunuz. Hani herkes çok böyle kafa karıştırdı, nasıl olsun diye. Onda çok böyle küçük bir hap bilgi vereceğim. Eskiden biz fut yöntemini kullanıyorduk. Futtan ne yapıyorduk? Enseden şöyle jülyen doğrama et gibi parça alıyorduk, oradan alıp tek tek topluyorduk. Sonra biz onu oradan aldığımızı ekebiliyorduk. Ama biz günümüzde bu terk edildi. Çünkü neden? Biz ileride adam yaşlanıyor, orada şöyle 2 santim yani 20 santim uzunluğunda ne yapıyor? İz kalıyor. Ve iyileşmesi de yavaş oluyor. İstedik orada görüntü de güzel Daha çok füye kullanıyoruz. Dolayısıyla artık yeni modern yöntem daha iyisi çıkmadığı sürece füye gibi görünüyor. Füyede biz ne yapıyoruz? Foliküler ünit ekstraksiyon. Yani tek tek alıyoruz, tek tek topluyoruz ve olması gereken yere yerleştirebiliyoruz zaten. Süper hocam. O şekilde yapabiliriz yani. Dolayısıyla yani saçsız kimse kalmasın diyorum. Süpersiniz. Çok teşekkürler bilgiler için. Çok sağ olun. Ağzınıza Gerçekten sağlık. Güzel bilgilerdi. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün dermatoloji uzmanı Doktor Ege Losol'la beraberdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sunar.